Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde kesirlerin problemlerini işleyeceğiz. Toplamda 10 tane soru çözüp sorularımız kolaydan zora doğru ilerleyecek. İsterseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. Cebimdeki 72 liranın 2 bölü 6'sını harcadım. Geriye ne kadar param kaldı? Evet, hemen yapalım sorumuzu. Ne demiş? 72 liranın 2 bölü 6'sını harcamış. Peki çocuklar, biz 72 liranın 2 bölü 6'sını nasıl bulacağız? Şöyle yapıyoruz. Her zaman paydadaki sayıya bölüp paydaki sayıyla çarpıyoruz çocuklar. Çarpıyoruz. Yani 72'nin 2 bölü 6'sını nasıl bulacağız? 72'yi önce 6'ya bölüp sonra da 2 ile çarpacağız. O zaman hemen yapmaya başlayalım. 72'yi öncelikle 6'ya bölelim. 72'yi 6'ya bölüyorum. 7'nin içinde 6 bir kere var. 1 kere 6, 6. Çıkarıyoruz. 1 ve 2 de aşağıya iniyor. 12'nin içinde 6 2 kere var. 2 kere 6, 12. Çıkarıyoruz. 0, 0. Evet, 72'yi 6'ya böldük. Şimdi de ne yapmamız gerekiyor? 2 ile çarpmamız gerekiyor. Hemen yapalım. 12'yi bir de 2 ile çarpmamız gerekiyor. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Evet. Yani 72 liranın 2 bölü 6'sı kaç çıktı çocuklar? 24 lira çıktı. Yani 72 liranın 24 lirasını harcamış. Geriye ne kadar param kaldı diyordu. O zaman nasıl yaparız bunu? 72 liram vardı. 24 lirasını harcadım. Geriye ne kadar param kaldı? Çıkarma işlemi yaparak buluruz. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşuda 6 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. Geriye kaç liram kalmış? 48 liram kaldı. Evet, şimdi diğer sorularımızla devam edeceğiz. 72 liranın 2 bölü 6'sını nasıl bulduk çocuklar? Önce 6'ya böldük, sonra 2 ile çarptık. Paydadaki sayıyı bölüp paydaki sayıyla çarparak bulabiliyoruz. Devam edelim. Bir sepetteki 80 tane meyvenin 3 bölü 5'i elma, geri kalanı ise armuttur. Buna göre sepetteki armut sayısı kaçtır? Evet, hemen yazalım bunu da. Bir sepette kaç tane meyve varmış? 80 tane meyve varmış. 80'in 3 bölü 5'i elmaymış. 80'in 3 bölü 5'i elma. Geri kalanlar da armuttur. Önce elmaları bulalım. Sonra tüm meyvelerden elmaları çıkarırsak geriye armutlar kalır zaten. Önce 80'in 3 bölü 5'ini bir bulalım çocuklar. 80'in 3 bölü 5'ini nasıl buluyorduk? Her zaman paydadaki sayıyı bölüp paydaki sayıyla çarpıyorduk. Evet, 80'i öncelikle 5'e bölelim. 8'in içinde 5 bir kere var. 1 kere 5, 5 çıkarıyoruz. 3, 0 da aşağıya iner. 30'un içinde 5, 6 kere var. 6 kere 5, 30. Çıkarıyoruz. 0, 0. Evet, 80'i 5'e böldük. Şimdi de ne yapmamız gerekiyor? 3 ile çarpmamız gerekiyor. Hemen 16'yı 3 ile çarpalım. 3 kere 6, 18. 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 1, 3. Elde de 1 vardı 4. Evet, toplamda 48 tane ne varmış çocuklar? Elma. Bize ne soruyordu? Buna göre sepetteki armut sayısı kaçtır? Toplamda 80 tane meyve vardı ve 48 tanesi elma olduğuna göre armutları nasıl buluruz çocuklar? Tüm meyvelerden elma sayısını çıkarırsak geriye armutlar kalır. Yani 80'den 48'i çıkarıyoruz. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşuda 7, burada 10 kaldı. 10'dan 8 çıkarsa 2, 7'den 4 çıkarsa 3 kalır çocuklar. Kaç tane armut varmış? 32 tane armut varmış. Bu kadar basit. Evet, ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk.
Bu nüsleri silip 3. sorumuzla devam edeceğiz. Evet, devam edelim. Ayşe ödevinin 1/7'sini sabah, 4/7'sini akşam yapmıştır. Ayşe ödevinin kaçta kaçını daha yaparsa tamamlamış olur? Evet, hemen bu sorumuza bakıyoruz. Şimdi 1/7'si ne demektir çocuklar? Yani ödevini 7 parçaya bölersek bir parçasını yapmış. 4/7'si ne demek? Yani ödevini 7 parçaya bölersek 4 parçasını yapmış demektir. O zaman hemen şöyle bir şey yapıyoruz çocuklar. Şöyle bir şey ve 7 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane parça yaptım. Ayşe'nin ödevi şöyle 7 parçalık bir şey olsun. Ödevi şu. Diyor ki Ayşe ödevinin 1/7'sini sabah yapmış. Yani 7 parçadan bir tanesini, 7 parçadan bir tanesini ne zaman yapmış? Sabah yapmış. Evet, devam ediyoruz sorumuza. 4/7'sini akşam yapmıştır. 4/7'si ne demek? Yani 7 parçadan 4 parçasını akşam yapmıştır. O zaman biz de şöyle 4 tane parçayı alalım ve bunları da ne zaman yapmış? Akşam yapmış. Diyor ki Ayşe ödevinin kaçta kaçını daha yaparsa tamamlamış olur. Yapmadığı neresi kaldı çocuklar? Şu ikisi kalmadı mı? 7 parçadan 2 parçası kaldı. 7 parçadan 2 parçası kaldı. Yani Ayşe ödevinin 2/7'sini daha yaparsa ödevini tamamlamış olur. İşte böyle şekil çizerek soruları kolaylıkla çözebiliyoruz. Çözümü kolaylıkla görebiliyoruz çocuklar. Cevabımız 2/7. Devam edelim. 2/3'ü 18 kişi olan sınıfın tamamı kaç kişidir? Evet, yine şekil kullanacağız. Bir sınıfın 2/3'ü 18 kişiymiş, değil mi? 2/3'ü 18 kişi olan diyor. Yani bir tane sınıf yapalım şöyle. Bu sınıfı 3 parçaya bölüyoruz. Ve demiş ki 2/3'ü 18 kişi. Yani 3 parçadan ikisi 18 kişi. 3 parçadan ikisi toplamda kaç kişiymiş burası? 18 kişi. Olan sınıfın tamamı kaç kişidir? Evet, şimdi size bir soru. Şunlar birbirine eşit olarak ayrılmış 3 tane parça. Bunun 2 tane parçası 18 kişi ise bir tane parçası kaç kişidir? 2 tane parça 18 kişi ise bir tane parçaya kaç kişi düşer? Bunu hemen nasıl buluyoruz? 18'i 2'ye bölerek. 18'in içinde 2, 9 kere var. 9 kere 2, 18. Çıkarıyoruz. 0, 0. Evet. 2 tane parça 18 kişi ise bir tane parçaya kaç düşüyor? 9 kişi. 9 kişi ve diğerine de 9 kişi düşüyor. Evet, sınıfın toplamı kaç kişi oldu? Sınıfın toplamı 3 tane parçadan oluşmuyor mu? Evet. O zaman ne diyoruz? 9 kere 3 yaparsak sınıfın tamamını bulmuş oluruz. 9 çarpı 3 eşittir 27 kişi. Evet, tekrar ediyorum. Soruyu nasıl çözdük? 2/3'ü 18 kişidir diyordu. Yani bir sınıfı 3 parçaya bölersek 2 parçasına 18 kişi düşüyor. Biz de şunu bir sınıf olarak düşündük ve 2 parçası 18 kişi ise bir parçası kaç kişidir? 9 kişidir dedik. Evet, bu 9'sa hepsi 9'dur. 9, 9, 9. 3 tane 9'u toplarsak kaç olur? Sınıfın 27 kişi olduğunu bulmuş oluruz. Bazen kesirlerin problemlerini şekil çözerek çok kolay yapabiliyoruz. Devam edelim. Yarısı 184 sayfa olan kitabın tamamı kaç sayfadır? Yine şekil kullanacağım çocuklar. Bakın şöyle düşünün. Bir tane kitap çiziyorum buraya.
Kitabın yarısı ne demektir? Yani tam ortadan ikiye ayırdığımızda bu birinci yarısı, bu da ikinci yarısı. Yarım demek bir şeyi ikiye bölmek demektir. Evet, diyor ki yarısı 184 sayfa olan, yani kitabın yarısı kaç sayfaymış? 184 sayfaymış. Yarısı 184 sayfa olan kitabın tamamı kaç sayfadır? Peki bir kitabın yarısı 184 sayfaysa diğer yarısı da 184 sayfa değil midir? Evet. O zaman kitabın tamamının kaç sayfa olduğunu nasıl bulabiliriz? İkisini toplayarak. 184 ile 184'ü topluyoruz. Veya ne yapabilirdik? 184 ile 2'yi çarparak da bulabilirdik. Ama biz toplayarak bulalım. 4 ile 4'ü topladım. 8. 8 ile 8'i topladım. 16'nın 6'sı. Elde var 1. 1, 2. Şu da 3. Evet, kitap kaç sayfaymış? 368 sayfadan oluşuyormuş. Cevabımız bu kadar. Evet, devam edelim çocuklar. Şöyle silelim ve devam ediyoruz. Hafta sonu çözdüğüm 120 sorudan 2 bölü 5'i yanlış çıktı. Buna göre kaç doğru sorum var? Evet, hemen bunu çözmeye başlayalım. Evet çocuklar, çözmeye başlıyoruz. 120 soru vardı. 120 sorunun 2 bölü 5'i yanlış çıkmış. Yanlış. Evet, şimdi ilk sorudan hatırlayalım. 120 sayısının 2 bölü 5'ini nasıl buluruz çocuklar? Her zaman ne dedik? Paydadaki sayıya böl, paydaki sayıyla çarp. 120'nin 2 bölü 5'ini nasıl bulacağız? Önce 120'yi 5'e bölüp sonra 2 ile çarparak. Evet, hemen 120'yi 5'e bölmekle başlayalım. 120'yi 5'e bölelim. 12'nin içinde 5 2 kez var. 2 kere 5 10. Çıkarıyoruz. 2'den 0 çıkarsa 2, 1'den 1 çıkarsa 0. 0'ı da aşağıya indiriyorum. 20. 20'nin içinde 5 4 kere var. 4 kere 5 20. Çıkarıyoruz. 0, 0, 0. Evet. 120'yi ne yaptım? 5'e böldüm. Şimdi de neyle çarpmam gerekiyor? 2 ile çarpmam gerekiyor. 24'ü 2 ile çarpalım. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Evet, toplam kaç tane yanlışı varmış? 48 yanlışı varmış. Çünkü ne diyordu soruda? 120 sorunun 2 bölü 5'ini yanlış yaptım. 120'nin 2 bölü 5'ini bulduk. Kaç çıktı? 48 çıktı. Demek ki 48 yanlışı var. Buna göre kaç doğrum var diyor. Şimdi 120 tane sorunun 48 tanesi yanlışsa biz tüm sorulardan yanlışları çıkarırsak geriye doğrular kalmaz mı? Kalır. O zaman 120'den 48'i çıkarıp kaç tane soruyu doğru yaptığını bulalım. Evet, sıfırdan 8 çıkmıyor. Komşuya gidiyoruz. Komşuda 1 kaldı. Şurası 10 oldu. 10'dan 8 çıkarsa 2. Evet, yine 1'den 4 çıkmıyor. Komşuya gidiyorum. Komşuda 0 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 0 da aşağıya iner. Kaç doğrusu varmış? 72 doğrusu varmış. Bu kadar basit. Şimdi devam edelim diğer sorularımızla. Kesir problemleri çözerken şu bilgiyi asla unutmayın. Her zaman paydadaki sayıya bölüp paydaki sayıyla çarpıyorsunuz. Aşağıdaki sayıya böl, yukarıdaki sayıyla çarp. Bu bilgiyi aklımızdan çıkarmayalım. Evet, devam ediyoruz. Dedem 80 yaşındadır. Ablamın yaşı dedemin yaşının 2 bölü 5'inden 7 eksiktir. Buna göre ablamın yaşı kaçtır? Evet, hemen bu soruyu da çözmeye başlayalım. Ne demiş? Dedem 80 yaşında. Ablamın yaşı dedemin yaşının 2 bölü 5'inden 7 eksiktir. Önce 80'in 2 bölü 5'ini bulalım. Sonra da 7 eksiltelim. Yani 7 çıkaralım. Değil mi? Bu şekilde yapacağız. 80'in 2 bölü 5'ini bulup sonra da 7 çıkarırsak, 7 eksiltirsek ablasının yaşını bulmuş oluruz. O zaman hemen neyle başlıyoruz? 80'in 2 bölü 5'ini bulmakla başlıyoruz. Nasıl buluyorduk peki bunları çocuklar? Her zaman ne demiştim?
Alttaki sayıya böl, yukarıdaki sayıyla çarp. Hemen bulalım o zaman. 80'i 5'e bölmekle başlayalım. 80'i 5'e bölüyorum. Bir kere var, bir kere 5. 5 çıkarıyorum. 3, 0. 30'un içinde 5. 6 kere var. 6 kere 5, 30. Çıkarıyorum. 0, 0. Evet, 80'i 5'e böldüm. Şimdi de ne yapmam gerekiyor? Bulduğum sonucu 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani 16'yı 2 ile çarpmam gerekiyor. Çarpalım. 2 kere 6, 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 1, 2. Elde de 1 var 3. Evet. Şimdi kaç bulduk? 32 bulduk. Diyordu ki dedem 80 yaşındadır. Ablamın yaşı dedemin yaşının 2 bölü 5'inden 7 eksiktir. 80'in 2 bölü 5'ini kaç bulduk çocuklar? 32 bulduk. Şimdi de ne yapmamız gerekiyor? 7 eksiltmemiz gerekiyor ki ablasının yaşını bulalım. 2 bölü 5'inden 7 eksiktir. 2 bölü 5 32. Şimdi de 7 çıkarmamız lazım. 32'den 7'yi çıkaralım ve ablasının yaşını bulalım. 2'den 7 çıkmıyor. Komşudaya gittik. 2 kaldı. 12 oldu. 12'den 7 çıkarsa 5. 2 de aşağıya iner. 25. 25 neymiş? Ablasının yaşı. Evet, bu soru da burada bitti. Ne diyordu? Dedem 80 yaşında, ablamın yaşı, dedemin yaşının 2 bölü 5'inden 7 eksik. O zaman 80'in önce 2 bölü 5'ini bulduk. Sonra da 7 çıkardık. 7 eksiktir ne demek? Yani 7 çıkar demek. 7 azalt. Evet, diğer sorumuzda devam ediyoruz. Ali hikaye kitabının birinci gün 2 bölü 9'unu, ikinci gün 4 bölü 9'unu okudu. Üçüncü gün ise 36 sayfa okuyup kitabı bitirdi. Ali'nin okuduğu kitap kaç sayfadır? Evet, bu soruyu da şekil çizerek çözeceğiz çocuklar. Kitabını şöyle bir şey olarak düşünelim ve 9 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya böldüm. Neden 9 parçaya böldüm diye sorarsanız paydalarda her zaman 9'u gördüğüm için 9 parçaya bölerek işlemi daha kolay yapabileceğimi düşünüyorum. Evet, şimdi hemen başlayalım. Diyor ki Ali hikaye kitabının birinci gün 2 bölü 9'unu okumuş. 2 bölü 9'u ne demek? Yani 9 parçadan 2 parçasını okumuş. Şöyle 9 parçadan 2 parçasını ne zaman okumuş? Birinci gün. Birinci gün. Evet, devam ediyoruz. Diyor ki ikinci gün 4 bölü 9'unu okudu. 4 bölü 9 ne demek? Yani 9 parçadan 4 parçasını okudu. 9 parçadan 4 parçasını hemen alıyoruz. 1, 2, 3, 4. 9 parçadan 4 parçasını ikinci gün okumuş. Hemen yazalım. İkinci gün. Üçüncü gün ise 36 sayfa okuyup kitabı bitirdi. Ali'nin okuduğu kitap kaç sayfadır? Evet, üçüncü gün ise nereyi okumuş çocuklar? Üçüncü gün şurayı okumuş ve toplam kaç sayfaymış? 36 sayfa. Evet, şimdi şunu düşüneceğiz. Burada 3 tane birbirine eşit parça var. Bu 3 tane eşit parçanın toplamı 36 sayfaysa bir parçasına kaç sayfa düşer? Evet, yeniden söylüyorum. 3 tane parçanın toplamı 36 sayfaysa bir tane parçasına kaç düşer? Nasıl yaparız bunu? 36'yı 3'e bölersek her bir parçanın kaç olduğunu, kaç sayfaya denk geldiğini buluruz. Hemen 36'yı 3'e bölelim. Evet, bir kere var. Bir kere 3, 3 çıkarıyoruz. 0, 6. 6'nın içinde 3 2 kere var. 2 kere 3, 6 çıkarıyoruz. 0, 0. Evet, bir parçanın kaç olduğunu bulduk çocuklar. 12. Evet, hemen yazıyoruz. Demek ki bir parça 12'ymiş. 12, 12. Her bir parçanın 12'ye denk geldiğini, 12 sayfaya denk geldiğini bulmuş olduk. Buna göre diyor ki Ali'nin okuduğu kitap kaç sayfadır? Evet, Ali'nin okuduğu kitap
Kaç parçadan oluşuyordu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçadan oluşuyordu. Peki her bir parçanın kaça denk geldiğini bulduk biz? 12'ye. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 12 ile 9'u çarpmamız gerekiyor. 9 kere 2, 18. 18'in 8'i, elde var 1. 9 kere 1, 9. Elde de 1 var, 10. Kitap kaç sayfaymış çocuklar? 108 sayfadır. Evet, bu sorumuzu da bitirmiş olduk. Şöyle silip diğer sorumuza devam edeceğiz çocuklar. Aslında hep aynı şeyi yapıyoruz. Ya model çizerek çözüyoruz ya da paydadaki sayıya bölüp paydaki sayıyla da çarpıyoruz. Aslında tüm soruları çözüş şeklimiz birbirine çok benziyor. Diğer sorumuza devam edelim. Bir otobüste bulunanların 3 bölü 7'si erkektir. Kadınların sayısı erkeklerin sayısından 10 fazla olduğuna göre bu otobüste kaç kişi vardır? Evet, yine şekil çizerek çözeceğim bu soruyu. Şöyle bir tane otobüs olduğunu düşünelim. Otobüs. Otobüsü 7 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki neden 7 parçaya böldünüz diye sorarsanız, çünkü paydada 7 olduğunu görüyorum ben. Zaten paydadaki sayı ne anlam ifade ediyordu? Bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü ifade ediyordu. O yüzden paydada hangi sayı varsa ben her zaman o kadar parçaya bölüyorum ki işlemleri yapmak daha kolay olsun diye. Şimdi soruyu yeniden okuyalım. Bir otobüste bulunanların 3 bölü 7'si erkektir. Yani 7 parçadan 3 parçası kadarı erkektir. Burada 7 parça var. 3 tane parçası erkektir diyorum. Şuraya kadar erkektir. Evet, geriye kalanlar da ne olur o zaman çocuklar? Kadın olmaz mı? Şu kadarı erkekse, 3 parçası erkekse, geriye kalan 4 tane parça da kadındır o zaman. Geriye kadınlar kalır. Kadın. Diyor ki kadınların sayısı erkeklerin sayısından 10 fazla olduğuna göre otobüste kaç kişi vardır? Evet, şimdi ne yapacağız peki? Şimdi kadınlar kaç parça yer kaplıyor burada? 1, 2, 3, 4 parça. Peki erkekler ne kadar yer kaplıyor? 1, 2, 3 parça yer kaplıyor. Yani kadınlar erkeklerden bir parça daha fazla yer kaplamıyor mu otobüste? Evet. Diyor ki kadınların sayısı erkeklerin sayısından 10 fazla. Kadınların bakın bir tane kutu daha fazla yaptık. Bir parça daha fazla. Yani bir parça o zaman kaça denk geliyormuş? 10 kişiye denk geliyormuş. 10 kişi. Kadınların sayısı erkeklerin sayısında burada bir parça daha fazlaysa burada da demiş ki zaten kadınların sayısı erkeklerden 10 kişi fazla. O zaman bir parça kaça denk gelir? 10 kişiye. Hemen yazalım. Bir parça kaça denk geliyormuş? 10 kişiye denk geliyormuş. Buna göre otobüste kaç kişi vardır? Kaç kişi olduğunu nasıl buluruz? Ne dedik? Her bir parçaya 10 kişi düşüyor ve toplamda kaç parça vardı burada? 7 parça. O zaman diyoruz ki 7 çarpı 10 eşittir. Bu otobüste 70 kişi vardır. Bu soruda bu kadar basit. Evet, model çizerek, şekil çizerek kesirler sorularını çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz çocuklar. Mantığını anlamanız çok önemli. Evet, sorularımız burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.